Deposit photos. Haziran 1989 Cumartesi. Beyli'nin K ilçesinin K köyünde akıl almaz olaylar baş göstermeye başlar. Olaylar ciddileşmeye başlayınca yerel medya olaya karışır. Sayın seyirciler, veda etmeden önce esrarengiz bir olaydan bahsedeceğiz. Bu yüzden eğer yanınızda çocuğunuz varsa veya psikolojik olarak kolay etkileniyorsanız bu haberi izlememenizi şiddetle öneririz. Marmara'nın dağlarının arasında bir köyde hayatlarını eskisi gibi normal bir şekilde sürdüremeyen insanlardan bahsedeceğiz size. Hatırlarsanız Reşit Çağ'daki erkek çocuklarının cesetlerini vücutları kafalarından, kollarından ve bacaklarından ayrılmış bir halde bulunduğu bir köyden bahsetmiştik. İşte o köyde olaylar hala bitmiş değil. Köyde önceden ölen insanlar bekardı ama artık evli erkeklerin de ölmeye başladığı öğrenildi. Doktorlar bu ölümlerin intihar olamayacağını söylüyor. Civarda inceleme yapan jandarma ise cinayet olasılığı adına hiçbir ize rastlayamadı. Köy halkının iddiası ise köyün ruhani varlıklar tarafından işgal edildiği yönünde. Komşu köylerin M köyünün imamı SS'nin köyde hayatta kalan tek bekar çocuk OB'nin, CK'nın ve İY'nin bedenini köyün dışındaki çalılıkların arasında bulunması köy halkını iyice tedirgin etti. Çoğu köylü köyü terk etme noktasına kadar geldi. İmam SS ve OB'nin dili tutulmuş bir halde, CK ve İY ise derileri yüzülmüş bir şekilde ölü bulundu. Alınlarında ise Arapça bir şeyler yazılmıştı. Köylüler bu işi ruhani varlıkların yaptığını iddia ediyorlar. Köylülerin dediğine göre ruhani varlıklar köylülerin evlerine zarar veriyor. Hayvanlarını kaçırıyor, köyde yangınlar çıkartıyor ve bazı köylülerin evlerinin önünde bekleyip kırmızı gözlerle onlara bakıyormuş. Köylülerin tek istediği ise köydeki lanetin bitmesi ve eski mutlu yaşantılarına geri dönmeleri. Karanlık, zifir karanlık, önümü zar zor görüyorum. Bir dakika, o da ne? Gün ışığı, evet, gün ışığı. Işık oraya gitmem lazım ama bir ses gitme diyor sanki bana. Ben karanlıktan korkuyorum. Bu seferlik seni dinlemeyeceğim, üzgünüm. Ama ses gittikçe artıyor, gittikçe sertleşiyor. Bu ne olabilir ki? Çok az kaldı evet. İşte buradan sonra özgürüm. Elimi öne uzatıyorum ve korktuğum başıma geliyor. Domuz kafalı, siyah kıllara sahip soğuk bir el bir anda karşıma çıkarak beni karanlık kuyuya çekiyor. Meryem eşi Deniz'in elini tutmasıyla irkilerek uyanır. Meryem, Deniz aşkım iyi misin? Korkutmak istememiştim. Meryem, kabus gördüm. Karanlık, aydınlık, domuz kafalı, siyah kıllı, soğuk tenli bir şey beni üstüne çekti. Of, çok berbattı. Deniz, tamam geçti artık, bir şey yok. Meryem, ay çok berbattı ama ya Deniz. Tamam hadi kalkalım, kahvaltı yapalım. Sen de takma çok kafana, olur mu? Tamam, ben de bir su içeyim, kahvaltıyı hazırlayayım, çağırırım seni. Meryem mutfağa yemek hazırlamaya gider ancak aklı hala gördüğü rüyadadır. O sırada bir anda rüyayı yeniden yaşar. Karanlık bir alandadır. Yavaş yavaş aydınlığa doğru ilerler. Aydınlığın bulunduğu kapıya gelir. Elini uzatır. O sırada rüya aleminde domuz kafalı, soğuk tenli, siyah kıllı yaratık aniden karşısına gürültüyle çıkar. Gerçek hayatta ise Meryem'in telefon çalar. Meryem korkmuştur. Nefes nefesedir. Telefona bakar, tanımadığı bir numaradır. Aldırış etmez önce. Su içer, biraz etrafa bakınır. Telefon susacak gibi değildir. Meryem telefonu açar. Alo. Telefondan ses gelmez. Alo. Yine ses seda çıkmaz. Alo, kimsiniz? Sonunda telefondan ses gelir. Alo Meryem, kızım nasılsın? Ben teyzen Nürvet. Meryem derin bir oh çeker ve ekler. İyiyim teyzeciğim, sen nasılsın? Numaran silinmiş galiba. İsmin gözükmeyince tanıyamadığım için açmadım. Nürvet güler. Yok, bu benim yeni numaram. Kaydet diye aradım. Bir de nişana gelemedik ya, o yüzden aradım. Ama düğüne kesin geleceğiz. Biliyorum ya, köyden İstanbul'a bayağı uzak. Bir de otobüste gelseniz bayağı masraflı. Ama düğüne bekliyorum bak. Düğüne kesin geleceğiz zaten. Dilek de çok üzüldü gelemedik diye. Çok özlemiş seni. Ben de onu çok özledim teyzeciğim. Bak kızım ne diyeceğim. Al damadı da kop gel Körpece'ye. Hem damadı görürüz hem de damat köy havası tatsın biraz. Olur, ben bir Deniz'e sorayım. Yarın ya da öbür gün Körceğiz'e geliriz. Konuşun damatla gelin ama önce haber verin de hazırlık yapalım. Özlemişsindir benim çantıklarımı sen. Özlemez olur muyum teyzem? Dileğe haber vermiyorum, sürpriz olsun. Tamam teyzeciğim, öptüm. Hadi sağlıcakla kalın. Meryem kahvaltıyı hazırlar ve Deniz'i çağırır. Deniz mutfağa gelir. Of, mis gibi omlet kokmuş buralar. Öyle mi kokmuş? Omleti yapandan dolayı öyle kokuyor bence. Öyle mi diyorsun? Deniz Meryem'in yanağına bir öpücük kondurur ve masaya oturup elini gazetelerini alır. Meryem çayları döker ve masaya getirir. Biraz yemek yedikten sonra Deniz'in yemeğine odaklanmadığını görür. Aşkım tok musun? Yo, açım. Hiç dokunmamışsın tabağına. Şimdi başlayacağım. Tamam. Kısa süren bir sessizliğin ardından Meryem, aşkım Bursa'dan teyzem aradı. Damadı da gel Körpece'ye diyor. Gidelim mi? Bursa'ya mı? Evet, Bursa'ya.
Deniz ayağa kalkar. Evet, gidelim. Meryem tamam o zaman. Ne zaman gideceğiz? Ona göre teyzeme haber vereceğim. Hemen gidiyoruz. Nasıl yani? Yani hazırlan, hemen yola çıkıyoruz. Dur deli, daha yemeği bitirmedik. Nereye? İnegöl'de köfte yeriz. Hadi hazırlan. Teyzene haber ver, ben benzin falan almaya çıkıyorum. Bulabilirsem Bursa Spor atkısı da alacağım. Sana da alayım mı? İyi al. Hadi ben çıktım. Loy 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 loy. Bursa Spor. Deli ya. Meryem teyzesi Nurret'i arar ve akşama kadar köftecilikte olacaklarını söyler. Teyzesi hemen hazırlığa başlar. Bir saat sonra Deniz elinde 4 tane Bursa Spor, bir tane Bursa Ankara atkısıyla bestler söyleyerek gelir. Ya dur, bir sakin ol. Ya kızım, ben senin gibi Bursa'da doğmadım. Bursa ve Bursa Spor'a lafını duyunca kendimden geçiyorum. Anlasana bu aşkı. Anladım. Çünkü sana olan aşkımız anlatılmaz cümlelerdi. Araba hazır. O zaman next station. Bursa. Yola çıkarlar. 2 saate İnegöl'e varırlar. Ancak yolda araba arızalı. Ne yapsalar hareket ettiremezler. Yoldan geçen hiçbir araba onlara yardım etmez. Aşkım, şurada bir köy var. Ben oradan yardım isteyeceğim. Hayır. Niye? Olmaz. Niye işte? Neden olmaz? Çünkü orası Mezit köyü. Yani 3 çatallı gölge köyü deniliyor. Dabbe 5 Zehriciğin filmine konu olan 3 gölge mi? Evet. Gitmeyeyim mi yani? Gitme. Ne yapacağız o zaman? Meryem kahkaha atarak git 3 gölge orası değil. Mezit köyü değil mi orası? Orası Mezit köyü ama 3 gölge köyü Mezit köyü değil. 3 gölge köyü farklı bir yer. Git yardım iste. Ederler. Deniz köye gider ve yardım ister. Köylüler yardımseverliklerini konuşturarak yardım ederler. Araba çalışmaya başlayınca yine göre bir köfteci bularak kahvaltı yaparlar. Çok uzun bir yolculuk başlar. Körpece köy yolunu Meryem hatırlayamadığı için köyün yolunu sorarak bulurlar. Güneş batmıştır artık. Köy yolunda araba yine bozulur. Saatlerce yol aramalarının üstüne bir de bu arabanın nazı Deniz'i çıldırtmıştı. Deniz arabadan indi ve kaputu açıp arabanın motorunu kontrol etti. Bir şey yoktu. Meryem ise etrafına bakınıyordu. Yan taraftaki ormanlık arazide bazı siyah varlıkların hareket ettiğini gördü. O siyah varlıkları izlemeye başladı. Siyahlıklar gitgide uzaklaşıyordu. Bir süre sonra siyah varlıklar hareket etmeyi keser, biraz süren hareketsizliğin ardından siyah varlıklar bir anda arkalarını dönerler ve o kıpkırmızı gözleriyle Meryem'e doğru bakarlar. Meryem çığlık atar. Ne oldu? Orada bir şey var Deniz. Orada bir şeyler var. Bana baktılar. Gözleri kıpkırmızıydı. Sen hala gördüğün rüyanın etkisindesin galiba. Araba bir anda çalışır. Hadi gidelim artık şu köye. Vallahi bunu aldım. Son hız gaza basar ve köye doğru giderler. Köyün tabelasını görürler. Meryem teyzesini Ürvet'i arar. Teyzeciğim, biz geldik. Köprünün oradayız. Nereden geleceğiz? Nasıl geçeceğiz? Ben yolu unutmuşum. Köprüyü geçin. Karşınıza bakkal çıkacak. Bakkala sağınıza alın, dümdüz ilerleyin. İlk aradan sağa girin, kahveyi görene kadar ilerleyin. Kahveyi solunuza alıp yukarı doğru çıkın. Biz Nihal'de sizi dışarıda bekliyoruz. Deniz Nürvet'in yol tarifine uyar ve yola devam eder. Ve sonunda gelirler. Kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Ömrün çok olsun kızım. Öpeyim teyzeciğim. Öyle öpenlerin çok olsun damat. Kız Nihal, ne kadar büyümüşsün sen böyle. Eniştem nerede? Ahırda. Ben ona yardım edeyim. Aman oğlum dur, bir soluktan önce. Sağ ol teyzeciğim, gerek yok. Ahır nerededir? İyi madem, sen bilirsin. Hemen evin arkasında. Deniz koşarak ahıra gider. Nürvet, Nihal ve Meryem ise eve girerler. Yıllar sonra annesinin doğduğu köye, Körpece köyüne gelmişti Meryem. En son bu köye geldiğinde henüz 6 yaşındaydı. Sonrasında İstanbul'a taşınmıştılar. Dilek odasında istiyorsan git. Odayı hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki. Yukarıda 2. katta en son oda. İyi hafızam varmış. Güler ve merdivenlere çıkar. En son odaya gelip kapıyı tıklatır. İçeriden gir sesi gelir. Kapıyı açar ve kuzeni Dilek'e bakarak yabancı kabul ediyor musunuz Dilek Hanım der. Dileğin bir anda yüzü güler, ayağa kalkar ve inanamıyorum der ve sarılırlar. Nişanına gelemedim ya, utanç sebebi bu benim için. Aman kız boşver, bak biz geldik işte. Tabii ya, enişte nerede? Ahırda babana yardım ediyor. Tamam o zaman, sonra tanışırız damat. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun? Dur kız, anlatayım. Köyde bir çocukla görüşüyorum. Bana beni Bursa'da Tophane'de, heykelde en güzel evlerde yaşatacağını söyledi. Zengin mi bu çocuk? Benim istediğim gibi, kalbi zengin. Kim bu çocuk? Söylemem. Hadi kim bu? Ya Meryem, sen de mi? Ne oldu ki? Ya köyde Onur diye bir çocuk var. Çok iyi birisi ama biraz dengesiz. Ne yapacağı belli değil. Bir gün gölün orada dolaşıyorum bunlar. Çok güvenilir diye buna bahsettim bu olayda. Köyden kimseye söylemedim bu olayı. Bir tek buna. Başladı bu, kim bu çocuk? Ben tanıyor muyum? Bu köyden mi? Başımın etini yedi. Sonra neden söylemiyorum diye bana bağırdı. Terbiyesiz. Ertesi gün geldi, özür diledi. Arkadaşına sinirlenmiş ama eskisi gibi olamayacak aramız. O sırada Nihal kapıyı çalar, içeri girer ve yemeğin hazır olduğunu, annesinin onları yemek yemek için aşağı çağırdığını söyler. Meryem ve Dilek aşağı iner. Meryem, Dilek ve Deniz'i tanıştırır. Meryem, kızım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk enişte, nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Hadi buyurun sofraya.
Yer sofrasında Nurret'in yaptığı çantıkları yerler. Yemek sırasında Hüseyin Meryem'e çok becerikli damat aldığını söyler ve ekler. Her şey tamam ama bir de kahve ortamına bir alışsın. Bu akşam kahveye gideceğiz damatla. Yemek biter. Hüseyin damat Deniz'i de alıp köy kahvesine giderler. Hüseyin kahveye girer ve cümleten selamünaleyküm. Kahve ve aleykümselam diyerek karşılık verir. Hüseyin İbrahim'i çağırır. Bu bizim damat İstanbullu olan. Şuna piştirmiş de 2 kart oyunu öğretelim. Oo hemen damat bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Senin oğlan nerelerde evde mi? Yok buralardaydı İsmail. Gel bakayım. Buyur baba. Otur şuraya pişti falan oynayacağız. Tabii ki babacığım. Saatler sonra oyunun ardından çaylar gelir. O sırada İsmail elini Deniz'e uzatır ve İsmail selam ben İsmail der. Ben de Deniz. Neredensin İstanbul? Lan ne şanslısın be. Niye? İstanbullusun. Yani İstanbul güzel ama ben kalabalık sevmiyorum. Neyse zevkler ve renkler tartışılmaz sonuçta. Körpeciye mi taşındınız? Yok ya ben Hüseyin amcanın damadıyım. Tatile geldik. Haftaya İstanbul'a geri döneceğiz inşallah. Öyle mi? Öyle işte. Sen bu köyde yenisin benden söylemesi. Adem'e dikkat et derim. Öyle mi dersin? Aman dikkat. Neyse sağ ol yine de. Bu muhabbet gece geç saatlere kadar sürer. Gece saat 12.30 gibi herkes kahveyi terk etmeye başlar. İbrahim, Hüseyin, Deniz ve İsmail muhabbete eve varana kadar devam ederler. Hüseyin ve Deniz eve geldiklerinde vedalaşırlar. Deniz Allah'a emanet ol kardeşim. Kendine iyi bak. Yarın görüşürüz inşallah. Sen de kardeşim Allah'a ısmarladık. Hadi cümleten iyi geceler. Hadi iyi geceler. İçeri girerler. Mürvet Deniz ve Meryem'e yatacakları odayı gösterir. Kızım siz burada uyuyun. Bir şey olursa haber verirsiniz. Tamam teyzeciğim iyi geceler. İyi geceler. Odanın kapısı kapatılır ve lanetli bir güne uyanmak için uyurlar. Ertesi sabah tüm körpece nasıl kıydınız, nasıl yaptınız feryatlarıyla uyanır. Evdekiler apar topar dışarı çıkıp köy meydanına inerler. Dilek onlara neler olduğunu sorar. İsmail'i öldürmüşler. Dilek şaşırır ve dona kalır. Meryem yanına gelip Dilek'e ne olduğunu sorar. Köyden birisi öldürülmüş. Kim öldürülmüş? İsmail diye bir çocuk. İbrahim emminin oğlu olan mı? Evet. Hadi be, ciddi misin? Evet onu söyledi. Jandarmaya haber vermişler mi? Evet, şu an evde inceleme yapıyorlar. Sen İsmail'in akrabası mısın? Yok dün tanışmıştık. Gül gibi çocuktu. Borcu düşmanı falan var mıydı? Yoktu bakacağız işte. Jandarmalar ne açıklama yapacak? Bu sırada komutan Onur ve Deniz'in bulunduğu bölgeye gelir. İkisinden sorgusunun alınması gerektiğini, bu yüzden de köyün dışındaki jandarma karakoluna gelmelerine gerektiğini söyler. Deniz ve Onur karakola giderler. Önce Deniz sorguya alınır. Evet İstanbul. Dün İsmail'le konuşmuşsunuz kahvede. Evet komutanım. Peki onda hiç garip tavırlar fark ettin mi? Yok hiç garip davranışları yoktu. Aksine çok sıcakkanlıydı. Peki sana hiç düşmanlarından, borçlu olduğu birinden bahsetti mi? Biz öyle havadan sudan konuştuk. Fazla tanımışlığım yok kendisini. Peki köydeki tüm erkekleri sorguluyoruz. Ondan dolayı seni buraya aldık. Bize zamanını ayırdığın için teşekkür ederiz. Deniz dışarı çıkar, Onur'un yanına girer. Ne oldu? Köydeki herkesi sorguluyorlarmış. Sıra sende herhalde. Komutan Onur'u odaya alır. Sorgu öğlene kadar sürer. Öğlen olunca Onur ve Deniz eve dönerler. Deniz durgundur. Meryem ona kahve getirir. Camdan dışarıdaki Kızıltepe Gölü'nü izleyen Dilek, kim öldürmüş olabilir diye hala aklım almıyor. O sırada Deniz kahveyi koltuğun kenarına bırakır ve ayağa kalkıp, İsmail bana dün Adem diye birisi var ona dikkat et demişti. Adem yapmış olmaz mı? Yok Adem yapamaz, yapmaz da zaten. Neden yapamaz? Adam Kayseri'de. Emin misin? Evet. O sırada Hüseyin içeri girer ve damat hadi son görevi yapmaya. Deniz abdest alır, önce komşu Meğe köyüne cenaze namazını kılmaya, sonra Körpece mezarlığına doğru ilerlerler. Deniz eline bir kazma alır ve kazar. O sırada sanki bulutlar İsmail'e ağlıyorlarmışçasına yağmur yağar. Sonrasında Sadri Hoca gelip İsmail'in cansız bedenini toprağa gömer. Dualar okunur, Deniz eline kazmayı alır. O sırada İbrahim emmi, Deniz oğlum sen dinlen biraz biz kazalım. Deniz kazmayı İbrahim emmiye verir ve mezarlık duvarlarını oraya yaslanarak soluklanır. O sırada köyden bir çocuk elinde çantık ve ayran ile Deniz'in yanına gelir. Buyur birader. Sağ ol. Ben Yusuf. Ben de Deniz. Karşı köyden misin? Yok eşim bu köyden. Kimin damadısın? Hüseyin emminin. Mürvet ablaların yani. Evet. Yusuf kafasını sallar ve çantıktan bir ısırık alır. Yusuf sen bu köydensin değil mi? Evet. İsmail bana Adem diye birinden bahsetmişti. Dikkat et ona demişti. O yapmış olmasın? Olamaz çünkü Adem Kayseri'de. Hem zaten İsmail ile Adem iyi arkadaştı. O sırada Sadri Hoca herkesi duaya davet eder. Dua okunduktan sonra eve giderler. Yemek yenirken ölüm sessizliği vardır. Bu sessizliği Hüseyin bozar. Damat yarın bizim kızları al Bursa'ya götür. Tamam enişte. Akşamda ölüm sessizliği devam eder. Gece olmuştur. Herkes iyi geceler diyerek erkenden odaya gider ve uyur. Rüyasında ise kabus görür. Simsiyah kapkaranlık bir ormanda tek başınasın. Her ağaçta bir domuz kafası, her daldan saç ile bağlanmış bağırsaklar. Etraftan fısıltı sesleri geliyor. Dağılsız sesler gittikçe yaklaşıyor. Sanki bir çemberin ortasında duruyorsun ve çember daralıyor. Fısıltı sesleri şiddetini artırdıkça ağaçtan yanındaki kırmızı gözlerin
Seni gözetlediğini fark ediyorsun. Aldırış etmeyip yavaş yavaş yürüyorsun ama nereye gitsen yılanlar tıslıyor. Sonunda kaçmaya başlıyorsun. Ve son kırmızı gözlü siyah varlıkları çok yakın hissediyorsun. Bir dakika. Yolda birisi var ve beyaz giyimli. Yardım istemek için onun bulunduğu bölgeye gidiyorsun. Ona yaklaştıkça beyaz giyimli kadın senden kaçıyormuşçasına hep ileride beliriyor. Ve sonunda ona ulaşabiliyorsun. Soluk soluğasın. Ona elini uzatıyorsun, o ise dönüp çok garip bir dilde konuşarak vücudunu parçalıyor. Bütün ev bu rüyanın görüldüğü sabah şiddetli bir kapı vurma sesiyle uyanır. Kapıyı açtıklarında karşılarında komutanı görürler. Komutan Deniz'i karakola götürmeleri gerektiğini söyler ve Deniz'i alıp yeniden sorguya çekerler. Komutan, evet İstanbul, bu ikinci karşılaşmamız. Sana bir soru. Körpece'den kimleri tanıyorsun? Dilek, Onur, İbrahim emmi. Bu kadar mı başka? Bir de Yusuf, tamamdır. Ne oldu komutan, bir sonuç bulabildiniz mi? Kim öldürmüş İsmail'i? Bilmiyoruz, daha çözemedik. Peki ben ne yapacağım? Sen birkaç gün bizim misafirimiz olacaksın İstanbul. Neden? Komutan, bu köyde şu ana kadar İsmail ve Yusuf'la tanışmışsın. Dün İsmail, bugün Yusuf. Sende bir lanet var herhalde. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bir dakikaya nasıl? Bugün de Yusuf ölü bulundu. Aynı İsmail'in öldürüldüğü gibi kolu bacağı gövdesinden ayrılmış. Alnına da Arapça bir şeyler yazılmış. Şimdi sen ne biliyorsan anlatacaksın. Bugün pazartesi, çarşamba ve perşembe salarız. Eğer suçsuzsan. Ben anlatayım memur bey. Cumartesi gününden başlıyorum. Cumartesi günü köye geldik. Zar zor zaten gelirken 2 kere araba bozuldu. Köye geldiğimiz akşam eniştem beni alıp kahveye götürdü. İbrahim emmiyle tanıştırdı. O da oğlu İsmail'i çağırdı. Onunla da tanıştık işte o sırada. Duraksar Deniz. Kekeleyerek devam eder. Adem. İsmail bana Adem'e dikkat et demişti. Adem öldürmüş olabilir onları. Kim? Bizim Adem mi? Saçmalama İstanbullu. Adem öyle bir şey yapmaz. Allah Allah. Ne Adem'miş be, Adem yapmaz, Adem etmez. Melek yaptınız çocuğu. Ben de onu da sorgulayayım. İstanbul'da sen altı üstü 2 gündür bu köydesin. Ben 23 yıldır bu köydeyim. Adem yapmaz. Hem Adem Kayseri'de nasıl yapsın? Sen boş ver Adem'i. Bana tüm bildiğini anlat. Bu kadar komutan. Komutan. O zaman geceyi burada geçir. Yarın öbür gün gidişatı göre bırakacağız. Bakacağız duruma. Komutan askerlere emir verir ve Deniz'i gözaltına alırlar. Deniz ispatsız bir hücrede günü geçirir. Gece olmadan yatar uyur ve yine kabus görür. Gözlerin yavaş yavaş açılıyor. Bir el saçlarını okşuyor. Saçlarını okşayan kişilerin kim olduğuna bakıyorsun. Ancak saçları yüzünü kapattığı için göremiyorsun. Ayağa kalkıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Bir kadın sesi sana onlara benden bahsetmediğin için teşekkür ederim diyor. Korkup hızlıca yürümeye başlıyorsun ama nereye kaçsan peşinde. Sonradan Körpece köyünün girişindeki köprüye geliyorsun. Köprüden geçerken köprünün altındaki dereden sesler geliyor. Dereye bakıyorsun, binlerce ceset. Ses onlardan geliyor. Kul, 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 kul. Tek söyledikleri kul. O sırada şeytani bir kahkaha gelir arka taraftan. Arkana döndüğünde ise beyaz giyimli, saçları yüzünü kapatan o kadın yeniden bedenini parçalamaya başlar. Bu sefer ne söylediği anlaşılıyor. Darwin. Deniz kanter içinde uyanır. Hücresinde onlarca domuz kafası vardır. Duvarlardan sarkan bağırsaklar, karanlıktan onu izleyen kırmızı gözler, hızlıca hareket eden gölgeler, garip sesler, o sırada domuz kafaları darbuk diyerek hareket etmeye başlarlar. Bir noktada birleşip yanmaya başlarlar. Deniz korkarak bağırır ancak ses seda yoktur. Bitmez, daha bağırır. Kapı açılma sesi gelir. Biraz sessizliğin ardından hücrenin demirlerinden ses gelmeye başlar. Kapı sertçe kapanır. Kapanır kapanmaz kırmızı gözler bir anda yine açılır. Ve Deniz sonunda kabustan uyanır. Kimse yok mu? Hayırdır? Çok acil komutan ile görüşmem lazım. Uzun süren yalvarışın ardından görevli Deniz'in komutanının yanına götürür. Öt bakalım İstanbul, rüya. Rüyası. Domuz kafası, gölgeler, kırmızı gözler, bağırsaklar, saçlar. Rüyalar bir mesaj olamaz mı? Rüyanda birisi köydeki herkesi öldürdü diye o kişiyi içeri mi alacağız? Ya hayır ama bunların bir anlamı olmalı. İstanbul'a saçmalıyorsun. Kırmızı gözler vardı, bana bakıyorlardı. Bir kadın vardı. Bana size ondan bahsetmediğim için teşekkür ettim. İstanbul, hapishane mi, tımarhane mi? Deniz oflayarak hücresine geri döner. Akşam olur, uyumaya korkar hale gelmiştir. Deniz tatlı hayaller kurmaya başlar, sonrasında dalıp gider. Sabah uyandığında kabus görmemiştir, şaşırmıştır. Bayağı da enerjiktir. Hücresinin kapısının önünde yemeği görür. Erkencisin bugün. Ne erkeni? Saat 15:47, 4 olmak üzere. Hadi be, ben o kadar uyudum mu? Uyudun ya, seninkiler seni görmeye geldiler de uyandıramadık. Yalan. Yalan borcumuz mu var sana İstanbullu? Deniz şaşırmıştır. Yine uzanır. Eve dönmenin hayaline dalar. Sanki hiç uyumamış gibi yine dalar uykuya. Bu sefer kabus görür. Yine o köprünün oradadır. Bu sefer Körpece köyüne girer. Evler bomboştur. Kahvenin oraya gelir ve sola dönüp eve gider. Evin içine girer. Girer girmez merdivenlerden önce Hüseyin'in cesedi düşer. Deniz korkar ama o bölgeye ilerler. Merdivenlerde 2 kişi vardır. Bunlar arkasını dönmüştür. Deniz tam merdivenlerden çıkacakken ikisi de bir anda arkasını döner. Darvuk diyerek denizin üzerine atlarlar.
Bir tanesi köprüde gördüğü kadındır. Diğeri ise Dilek'tir. O sırada görevli içeriye girip Deniz'e seslenir. Deniz uyanır. Ne uyudun be İstanbullu? Deniz soluk soluğa cevap verebilir. Ne oldu? Hadi serbestsin. Paçayı iyi kurtardın. Neden serbestin? Serbest kaldın. Ve nedenini mi sorguluyorsun? Garip. Bir sebep söyle. Jandarma yaptığı incelemede cinayete dair hiçbir bulgu rastlayamadı. Büyük ihtimal intihar diyorlar. Doktorlar ise tam tersi. Bu olay kesinlikle intihar olamaz diyorlar. İki tarafta çok keskin konuşuyor. Bakacağız artık. Tamam, teşekkürler. Görevli Deniz'i dışarı salar ve kapıyı kapatır. Deniz orman gitmeye başlar. Komutanın anlattığına göre dümdüz devam ederse Körpece Köprüsü'ne ulaşacakmış. Deniz zifiri karanlık bu ormanda gördüğü rüyaların etkisiyle korkarak ilerler. O sırada karşı sokakta bir çocuğun koşturduğunu görür. Çocuğa bağırır ve gecenin bu saatinde dışarıda ne aradığını, eğer kaybolduysa onu evine götürebileceğini söyler. Ancak çocuktan hiçbir ses gelmez. Hoş geldin damat, hoş bulduk. Nasıl geçti karakol? Berbat, çok kabus gördüm. Sonra ne? Kabusları gerçekte yaşadım. Ne gibi? Uzun hikaye teyze, sonra anlatırım. Meryem yukarıda Dileğin odasındadır. Tamam ama önce bir soru sormam lazım. Buyur damat. Köy niye terk edilmiş gibi sessiz? Yas mı tutuyorlar? Evet, yas tutuyorlar. Ölümler oldu ya. Hüseyin, Mürüvvet, Deniz bu. Çocuk kandırmıyoruz. Teyze, enişte ne oluyor bu köyde? Köyü cinler bastı diyorlar. Nasıl yani? Eyvallah, ahırlardan hayvan kaçırıyorlarmış. Yangınlar çıkartıyorlarmış. Evlere taş atıp zararlar veriyorlarmış. Daha neler neler. Emin misin teyze? Hatta bizim Şerife ve Yasemin'e görünmüşler. Böyle kırmızı gözlü, simsiyah bir şeyler. O sırada Nihal salona gelir. Deniz öksürür. Ben yukarı çıkayım o zaman. Der ve yukarı Dileğin odasına girer. Odaya girer, Meryem kalkıp sağılır ve hasret giderirler. Şimdi bana anlatın, ne oluyor bu köyde? Cinler basmış köyü. Aynen cinler basmış. Yok enişte, sen bakma buna. Ölümler oldu ya, yas tutuyoruz. Köyde çıkan yangınlar, kaybolan hayvanlar, içine taş gelen evler. Hayvanlar kaçmış olabilir. Yangınlarda bizim köyde bir oyun var, ateş yakıp oynuyor. Babam bile oynuyor. Hem yas var diyorsun hem de oyun oynuyorlar diyorsun. Direkt cevap veremez. Deniz ekler. Bakın, daha demin gelirken bir hayvan sürüsüne rastladım. Birisini takip ediyormuşça köprüye doğru ilerliyorlardı. Bir çocuk gördüm, yanına gittim. Bir anda alev aldı oralar. Sonra çocuk yok oldu. Ormanda neler yaşadığımı anlatmıyorum bile. Aynen, demin bizim odaya taş geldi. Dışarıya baktık, kimse yok. Birisi atıp kaçmıştır. Dilek köy terk edilmiş gibi sessiz. Dışarıda kimse yok. Sakin olun. Jandarmaya haber verdik. Jandarma ne yapacak? Cinleri mi tutuklayacak? Ya bir durun. Her şeyi onlara bağlamayın. Gerçekten onlar bastıysa ne sen ne ben kurtulabiliriz. Bu köyün camisi yok mu? Yok. Karşı köyün var. Ocağa haber verdiniz mi? Onur'un bir tanıdığı varmış cinci. O gelecek İznik'ten. Oh maşallah. İznik'ten şehrin en doğusundan batısına. Ne zaman gelecekmiş? Biz de onu bekliyoruz. Deniz hafif gülümser ve ekler. O zaman bu işi ben halledeceğim. Deniz gerinerek uyanır. Ne kadar kötü bir gün. Günaydın. Bugün ne? Perşembe. Bugün bu köydeki laneti çözeceğim. Deniz'in yanına gelir. Deniz yapma. Beni seviyorsan yapma. Deniz Meryem'in ellerini tutar. Meryem, güven bana. Bu köyü cinlerden temizleyeceğiz. Deniz, onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ya sana musallat olurlarsa? Bugün hocayla konuşacağım. Hem bu kabuslar hem de bu köy hakkında. Deniz, dikkat et. Bana bak, kurtaracağız bu köyü cinlerden. Deniz aşağı inip kahvaltıyı bitirdikten sonra abdest alır ve Kur'an okuyarak ezan saatini bekler. Sonra da hem öğle namazını kılmak için hem de bu kabuslar hakkında konuşmak için karşı köydeki camiye gider. Sadi Hoca rahatsız olduğu için 17 yaşındaki oğlu Musa namazı kıldırmaktadır. Namaz bitince Deniz Musa'nın yanına gider ve konuşmaya başlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş, ben birkaç soru soracağım. Buyur. Ben Körpece'den geliyorum. O köy hakkında ne düşünüyorsun? O köyde bir şeyler var. Cin gibi mi? Cin, ifrit, büyü veya bir katil. Her şeyi onlarla bağdaştırmak iyi değildir. Ne de olsa şeytanın bile görünce saygı duruşuna geçeceği insanlar var bu dünyada. Ama önlem almamız gerekmez mi? Anlat bakalım. Hocayla konuştum. Her şeyi onlara bağlama dedi. Ah, bir kere şu nişanlının sözünü dinlesen. Ama biliyorsun. Köyde tanıştığım iki çocuk hayatını kaybetti. Onur desen diken üstünde. Tedirgin. Ha şimdi öleceğim, ha beni de öldürecek. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim de psikolojim bozuldu. Zaten hoca dedi fazla uğraşma. Uğraştıkça bilinçaltına girerlermiş. Bu sözler nasıl da benim sözlerime benziyor değil mi? Evet, bugün Perşembe. Ne kadar daha buradayız? Pazar veya pazartesi döneriz. Tamam o zaman. Önce şu jandarmadan bu köyde tam olarak ne olmuş öğrenmem lazım. Aydeniz, benden fazla sahiplenmiş şu köyü. Çünkü bu köyde garip şeyler dönüyor. Ve ben de bu köyde ne dolaplar dönüyorsa hepsini ortaya çıkartacağım. Gerekirse bu köyde kalacağım. Neyse, başlamayalım yine biz. Dilek'le gölün oraya gidiyoruz. Sen ne yapıyorsan yap. Deniz mutfağa gidip su içer ve etrafına bakınır.
Tam mutfaktan çıkacağı sırada cam kırığı sesi gelir. Arkasını döner ve sesin geldiği yere gider. Şerife, Yasemin ne oldu? Ablacığım siz iyi misiniz? Onları gördüm. Vallahi onları gördüm. Oradaydılar. Evimdeydiler. Oradaydı. Ben de gördüm evdeydiler. Ne yazıyordu Şerife abla? Ne bileyim ben. Arapça bilmem ben. O sırada koşarak Cemal ve İbrahim gelir. Olmaz. Yok öyle kaçma. Deniz saçmalama hatırla. En kısa sürede burayı terk ediyoruz. Ben bir yemin ettim. Bu köyü kurtaracağım diyerek bu köyü kurtarmadan bu evden göle bile gitmem. Ne bakıyorsan ye Deniz. O sırada dün yere düşüp kırılmayan bardak kırılır. El mi yaman, bey mi yaman, odur meydan. Yukarı çıkar ve odaya kapanır. Bütün gün cinler alemi hakkında araştırma yapar. Bu konuda uzman isimleri İzmirli Orhan Hoca'yı, Bursalı Remzi Hoca'yı, İzmirli Serkan Hoca'yı arayıp onlardan bilgi alır. Öğlen vakti gelir. Abdest alıp cuma namazı kılmak için karşı köye gider. Hoca anonsta Körpeci köylerinin köy meydanında toplanmaları gerektiğini söyler. Anons bitince hocanın oğlu Musa'ya sorduğu soruları sorar. Ancak aynı cevabı alır. Meydana gider. Jandarma komutanı Hilmi köylüye açıklama yapıyordur. Saygıdeğer Körpeci köyü halkı. Köyünüzde yaşanan ölüm, hırsızlık gibi vakalar almış başına gitmiş durumda. Bu durumları çok araştırmamıza rağmen hiçbir sonuç bulamadık. Ancak şunu unutmayın ki biz bir telefon uzağınızdayız. Derler ve köyden giderler. Köylüler evlerinin yolunu tutar. Umarım bir planları vardır. Yok be, görmüyor musun? Alttan alttan ne bakıyorsunuz yiyin diyorlar. Of nasıl bir köyde doğduk biz böyle ya. Bizim gibi bahtı kapalı adamlar da şans ne ara? Keşke benim de beni köyden kaçırıp şehirde saraylarda yaşatacak bir sevgilim olsaydı. Der ve hızlıca yanlarından uzaklaşır. Ne dedi la bu? Aman boş ver. Bu hep böyle. Önce atarlanır sonra gelip özür diliyor. Eve giderler gece oluncaya kadar Deniz yine araştırma yapar. Meryem gece odaya gelir. Deniz sadece ona bakar. Deniz ben özür dilerim ya. Sinirli halimden dolayı. Deniz gülümser ve Meryem'i öper. Sıkıntı yok. Şimdi uyuyalım. Yarın her şey daha iyi olacak inşallah. Der ve uyurlar. Sabah ellerini yüzlerini yıkayıp sofraya oturmuşlardır. Hüseyin'in ise beli tutulmuştur. Mürvet mutfaktan bağırır. Hüseyin sütler nerede? Dolabın yanında. Tamam buldum. Siz başlayın istiyorsanız beni beklemeyin. Hepsi yemeğe başlar ama hepsinin tahinli pideden bir yudum almaları ve ağızlarından tükürmeleri bir oldu. Tahinli pidelerde iğrenç bir tat vardı. Bu tadı bastırması için hepsi birden çaylarına hücum etti ancak çayların tadı dışkı, sidik ve kusmuk gibiydi. Tükürdükleri tahinli pideler ise daha çok saç ve et parçaları gibi görünüyordu. O sırada Nurvet, bu süt kaymak bağlarcasına saç bağlamış. Hepsi mutfağa gider, süt gerçekten saç bağlamıştır. Anne boşver tahinli pide, yumurta kır bize. Niye beğenmediniz mi? Nurvet'e bir tahinli pide yedir, Nurvet yediğine tükürür. Ay bu ne? Nihal'in dediği gibi sen bize bir yumurta yap tavada. Nurvet tamam der ve buzdolabının kapağını açar ve şok olur. Yumurtalar simsiyah olmuştur çünkü. Damat sen git yeniden sağ süt. Biz de o sırada bir şeyler bulalım yemek için. Deniz eline 2 kova alıp ahıra gider. Ahır bomboştur. Donuk kalır. O sırada kapı sertçe kapanır. Kapıyı açmaya çalışır ancak açamaz. Sanki arkadan birisi kapıyı çekiyor gibi. Arkasında darvuk darvuk seslerini duyar ve arkasına bakar. Yavaş adımlar ile ilerler. Bir ses daha duyar. Güler o sırada sanki birisi hızlıca ona yaklaşıyormuş gibi hisseder ve bir odacığa saklanır. Odada derisi soyulmuş bir inek görür. O sırada evin içerisinden çok şiddetli bir çığlık sesi gelir. Deniz kapıya ilerler. O sırada karşısına yüzünü tanımadığı bazı varlıklar çıkar ama sonunda kapıyı açar ve dışarı çıkar. Koşarak eve girer. Bağıran Dilek'tir. Merdivenleri işaret eder. Deniz oraya gider. Merdivenlerin birleşme kısmında bir domuz kafası ve 4 mum vardır. Deniz donup kalır. Damat ne oldu? Hayvanlar yok enişte kaçmışlar. O sırada Yasemin köy meydanında dizlerinin üstüne çökmüş bir şekilde bağırıyordur. Herkes köy meydanına gider. Yasemin ne oldu? İbrahim yok. Ahıra iniyorum ben dedi. Ne hayvanlar var ne İbrahim. Yasemin. Ablacım sakin ol. Hayvanları dışarı çıkartmıştır. Yok kızım yok. Ahırda domuz kafası etrafında 4 mum var. Ben Sadri Hoca'ya haber vereyim hemen. Koşarak köprüyü geçer ve Sadri Hoca'nın evine bu sorar. Bulunca kapıyı sertçe tıklatır. Kapıyı açan Sadri Hoca'nın eşi Zehra'dır. Bu yer evladım. Sadri Hoca yok mu? İçeride dur çağırayım. Eşi Sadri ve oğlum Musa'yı çağırır. 3'te kapıya gelince Deniz. Hoca yetiş köy cinler bastı hoca. Emin misin evladım? Hoca her yerden domuz kafası ve mum çıkıyor. Dur oğlum bekle geliyorum. Hoca Körpeci'ye gelir. Önce Yasemin'in evinin ahırındaki mumları söndürür. Sonra Dilek'in evinin içindekileri. Her mum söndürüldüğünde bir paranormal olay yaşanır. Sadri Hoca tüm köyü meydana toplar. Sevgili Körpece köyü halkı. Biz kardeşiz. Biz biliriz. Sizin kaderiniz bizim de kaderimiz. Sevinciniz bizim de sevincimizdir. Bu köyü Allah'ın izniyle ifritlerden temizleyeceğiz. Hoca ne oluyor hoca? Sıra bende değil mi? Beni almaya geldiler. Sakin ol evladım. Kurtaracağız sen. Onur'u göstererek ve sen. Deniz'i göstererek. Uykunuzu iyi alın. Akşam nöbet tutacağız. Bizim köyün erkeklerini de burada nöbet tutmaya davet ediyorum.
Uykunuzu iyi alın, nöbette uyumak yok. Akşam 12'de deniz abdestini alır, evde kalanlarla helalleşir ve eline feneri alarak nöbet için toplanma olarak belirlenen köprüye doğru ilerler.